Kur'an'da 666 sayı değerine sahip, toplam 3 ayet olduğunu söylesem. Dahası, bu 3 ayetin tamamının 19 sistemine bağlandığını, üstelik 3. ve son ayetin, üzerinde 19 var ayetinin bulunduğu, Müddessir suresinin içinde olduğunu. Tesadüf mü, yoksa metinsel bir sembol dilinin bir parçası mı? Merhabalar, ben Atabey Simurkan. Önceki videomuzda Aleyha Tisate Aşar ayetinin numerolojik sonuçlarını gördükten sonra, net olarak anladık ki, numeroloji ilmi, Kur'an'ın 19'u ile İncil'in 666'sı arasında turnusol vazifesi gören bir araçtır. Şimdi sizi, 666 sayı değerindeki Kur'an ayetlerine götürmek istiyorum. Kur'an'da toplam 3 ayet, 666 sayı değerindedir. Bu ayetlerden ikisi, birbirinin tıpatıp aynısı olup, biri A'Raf suresinde bulunmakta olup, diğeri Şuara suresindedir. Ayet şu şekildedir: Kalu amenna bi rabbil alemin. Öncelikle 666 sayı değerindeki bu ayet 19. harf olan Kaf harfiyle başlamaktadır. 666 sayı değerindeki bu ayetin klasik sıralı usule göre numerolojisi 171'dir ki, bu rakam, 19 çarpı 9'dur. Yani 9 tane 19'dur. Yine her iki ayetin isme dayalı numerolojileri 1813'tür. Bu rakamı, ikişerli hane olarak kümelendirdiğimizde bulduğumuz rakamlar 18 ile 13'tür ki, canavarın rakamının verildiği İncil'in vahiy kitabının bölüm ve ayet numaralarıdır. Dahası 666 sayı değerindeki 4 kelimeden oluşan bu ayetin bir kelimesi 19 sistemi açısından öne çıkmaktadır. Bu kelime bir Rab kelimesidir. 666 sayı değerindeki bu ayetteki bir Rab kelimesinin ters şekli usule göre numerolojisi 1900'dür ki, bu rakam 100 çarpı 19'dur. Yani hem 19 mevcut, hem de 19. harfin numerolojisi olan 100 mevcut. Yani çifte 19. 1900 sayı değerindeki bir Rab kelimesinin çarpanları 100 ile 19 olabileceği gibi, 38 ile 50 de olabilir. Yani 19 ile 100'ün çarpımıyla, 38 ile 50'nin çarpımı bize bir Rab kelimesinin numerolojisini vermektedir. Peki neydi bu 38 ile 50 rakamları? Daha önce 18 ile 19'un birlikteliği bağlamında Sad ile Kaf harfleri hakkında hususi bir video yapmıştım. Hatırlarsanız, Sad suresi, Kur'an'ın 38. suresi, Kaf suresi ise, Kur'an'ın 50. suresidir. Böylece 666 içinde, hem 19'u, hem de Sad ile Kaf harfleri üzerinden 18 ile 19'un birlikteliğini görmüş olduk. Evet, 18 ile 19 yine karşımızda. Nasıl mı? Başında ba edatı bulunan bu kelimeyi, yani bir Rab kelimesini, Kur'an'ın başka ayetlerinde de buluyoruz. Ancak bunlardan biri Kur'an'da çok özel bir yerde bulunmaktadır. Şimdi sıkı durun. Kur'an'ın son suresi olan Nas suresinde, bir Rabbin Nas şeklinde bulunan bu, bir Rab kelimesi, Kur'an'ın sondan 18. kelimesidir. Nitekim bu kelime, tıpkı Kur'an'ın baştan 19. kelimesi olan yol kelimesi gibi, Mesih'in önde gelen vasıflarından biridir. İncil'deki Rios şeklinde geçen bu kelime Rab kelimesinin, Koine Grekçesindeki, yani İncil Grekçesindeki karşılığıdır. Ve İsa'ya sayısız kez nispet edilmiştir. İncil'e göre İsa, hem Es-Sırat'tır, yani yoldur, hem de Rab'dir, yani efendidir. İşte size Kur'an'ın sondan 18. kelimesiyle baştan 19. kelimesi. Daha önce defaatle delillendirdiğimiz gibi, 18 ile 19'un bir ve bütün olduğunu, yine ve yeniden Mesih üzerinden görmüş olduk. Şimdi gelin, Kur'an'da iki yerde geçen, 666 sayı değerindeki, Kalu amenna bi rabbil alemin ayetlerinin sure ve ayet numaralarını inceleyelim. Bu iki ayetin sure numaralarını birbirinden çıkardığımızda 19 rakamıyla karşılaşırız. Dahası aynı işlemi ayet numaraları arasında uyguladığımızda, yani bu iki ayetin ayet numaralarını birbirinden çıkardığımızda sonuç 74'tür ki, artık ezberlediniz diye düşünüyorum. Üzerinde 19 var, ayetinin geçtiği Müddessir suresinin Kur'an'daki sıra numarasıdır. Artık 666 sayı değerindeki 3. ve son ayete gelebiliriz. 666 sayı değerindeki ilk iki ayetimiz, birbirinin tamamen aynısı olup, biri 7. sure olan A'Raf suresinin 121. ayetiydi, öbürü de 26. sure olan Şuara suresinin 47. ayetiydi. Ve zaten bize, 3. ve son ayetin yerini numerolojiyle gösterdiler. Nasıl mı? 666 sayı değerindeki bu iki ayetin sure ve ayet numaraları arasındaki fark bize, 74 ile 19 rakamlarını vermişti değil mi? Evet,
666 sayı değerindeki 3. ve son ayet, 74. surenin 19'da 1 ve bütün olan 18. ayetidir. Evet, yanlış görmüyorsunuz. Müddessir suresinin bir ayeti 666 sayı değerindedir ve bu ayet 18. ayettir. Müddessir'in 6+6+6. ayeti, 666 numerolojisine sahip. İnnehu fekkera ve kaddar. Şüphesiz ki o, düşündü ve ölçüp biçti. İşte bu düşünüp, ölçüp biçen bu kişi, üzerinde 19 var, şeklinde tarif edilen Sekar'a girecek olan Antikrist, yani Deccal'dir. Sayısı 666 olan bu kişi, Kur'an'a göre üzerinde 19 bulunan Sekar adlı yere girecektir. İşte size örtüsüne bürünen Müddessir'deki Deccal. Ve üzerinde 19 var olduğunun gerçeği. Konuya 19. harf olan Kaf harfiyle başladığımız videomuzu yine Kaf harfiyle kapatalım. 666 sayı değerindeki 3 ayetin, ayet numaraları toplamı 186'dır. Bu da, malumunuz Kaf harfinin, İbrani alfabesindeki karşılığı olan Kof harfinin isminin sayı değeridir. Her şekilde 19'a bağlanan 666 rakamı. Evet, metinler konuşur. Biz dinleriz. Ben Atabey Simurkan. Metinlerin konuşacağı, bizim dinleyeceğimiz başka videolarda tekrar görüşünceye kadar sağlıcakla kalın.